Hepinize selamlar, sevgiler, sevgili dostlarım. Aracımızı Honda Trakki'den Cuma akşamı teslim aldım. Biliyorsunuz hararet sorunum bitmiyordu. Bitmek tükenmez bilmeyen unlimited bir hararet sorunumuz vardı. Neyse onu Allah'a şükür çözmüş görünüyoruz. Biraz maliyetli oldu bize ama hararet sorunumuz çözüldü. Arabanın motoru tabii ben en son temizlemiştim biliyorsunuz. Tabii işlemlerden sonra çok da olmasa da biraz da kirlenmiş. Onu bir elden alacağız. Tekrar ele alacağız. Hararet sorunu nasıl çözüldü derseniz, çözüm iki noktada çözüldü. Ben biliyorsunuz bu arabanın bütün termo switchlerini, termostatını vesaire her şeyini değiştirmiştim. İki tane değiştirmelik parça kalmıştı. Birisi radyatör, bir tanesi de su pompasıydı. Ve problem zaten buralardan çıktı. Arabanın su pompası Aisin marka, OEM ile değiştirildi. Japon olan da değiştirildi. O şurada içeride, tabi onu göremiyorsunuz siz. Eski su pompasının kanatları erimiş, resmen gördüm. İğrenç bir hale gelmiş. Kireçten, pastan. 23 yıllık antifrizli sudan artık kanat falan kalmamış. Öyle söyleyebilirim yani. Devir daimde ne suyu çevirecek kanat kalmamış. Çevirse bile yeteri kadar basınç üretemiyor. Ve su arabanın içinde dönmüyor. Ve custom make bir radyatör yaptık arkadaşlar. Bakır radyatör yapıldı arabaya. Çünkü üzerindeki şu an piyasada bütün bulunan Çin malları çok ince ve yetersiz soğutma sağlıyor. Zaten şu radyatörün kalınlığını şuradan görüyorsunuzdur. Yaklaşık olarak 3 parmak kalınlığında, şöyle 3 parmak kalınlığında bir radyatör. Benim eski radyatörüm sadece küçük parmağım kadar. Yani şu kadar kalınlıktaydı, küçük parmağım kadardı. Bu yaklaşık 3 parmak kalınlığında bakır el yapımı bir radyatör. Sorunu bundan çözdük. Allah'a şükür arabayı servisten aldığım gün çok yoğun trafiğe soktum. Hem Bornova'da hem Konak'ta hem Göztepe Üçkuyular tarafında çok yoğun trafiğe geldim. Yaklaşık Bornova'dan buraya olan 15 kilometre yolu 2 saatte geldim diyebilirim. Yani çok yoğun bir durkak trafiğine girdim. Özellikle girdim. Arabayı zorlamak istedim. Allah'a şükür hararet 90 derece, yani orta seviyeyi bizim arabalarımızda dijitalle gösterdiği için orta seviyeye geçmedi. Çok şükür bu sorundan kurtulduk. İşte araç biraz tabii kirlenmiş. Bunun haricinde tabii neler yapıldı, neler edildi. Radyatör custom make yapıldı. Su pompası değişti. Ayrıca bütün hortumlarını değiştirmişler. Kalorifer hortumları vesaire, su kaçakları olduğu için şuralarda görüyorsunuz şu hortumlar yenilenmiş. Şu emme manifolduna giden hortumlar yenilenmiş. Emme manifoldunun contasını değiştirmişler, yenilemişler. Yani servis işi bir başka oluyor gerçekten. Bu sorunumu biliyorsunuz, ben defalarca uğraştım. Çeşitli yerlere gittim. Neredeyse yani motoru yakacaktık. Allah'tan motorda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar, canavar gibi. Her türlü testi de yaptılar. Conta testi, leak testi. Bütün testler yapıldı. Hiçbir sıkıntı olmadı, ortaya çıktı. İşte ufak tefek kirlenmiş, şöyle görüyorsunuz. Şurada falan bu eski radyatörün içindeki kireçli sular falan atmış. Onları işte bir temizleyeceğiz. Bir sileceğiz çeşitli yerlerini. Ama bu baba radyatörü ben oldukça sevdim diyebilirim. OEM Denso bile bu kadar kalın değil. OEM Denso'yu da biliyorum. İnşallah bu kadar kalındır. Ama değil diye hatırlıyorum. OEM Denso bir tane sevgili dostum Fatih'e yedek aldırıp sipariş edeceğim. Çünkü her seferinde bu kadar para veremem bu custom radyatörlere. Bakır radyatör yalnız şeyde gördüm. İnternette gördüm arkadaşlar. Hangi marka derseniz Hero muydu? Öyle bir markanın, ünlü bir radyatör markasının bakırını gördüm. Akort için üretilmişini gördüm. O da zaten buna uygun. Belki onu alabilirim. Bakır radyatör. Şuradan petekler zaten bakın bakır oldu. Şuradan alüminyumdan farkı. Şu aradan şöyle bakarsak, evet inersek, evet bakın bakır radyatörün siyah oluyor zaten, buradan anlarsınız. Alüminyum rengi bakır radyatör. Gerçekten performans açısından, soğutma performansı açısından son derece iyi olacağını düşünüyorum ki sıkıntım çözüldü. Buradan Terakki Honda yetkili servisten, servis danışmanı dostum, yılların dostu Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Elini bugüne kadar neye atlasa sorunsuz şekilde çözdü. Evet, servis biraz pahalı ama nokta atışı yapıp olayı bitiriyorlar. Yani çıkan su pompasını da o gün acileden ve sinirden
Atın şunu dedim. Almadım ama berbat bir haldeydi yani. Tek kelimeyle rezaletti. Böyle bir ön çekim yapmak istedim size arkadaşlar. Motorumuzdan. Gördüğünüz üzere. Bunu işte bir detaylı temizliği işlemini alacağım. Detaylı bir temizlik aşamasını aldıktan sonra şöyle aracımızı da karşıdan gösterirsem her şey yolunda Allah'a şükür. Ama artık uzun bir süre araca masraf edecek bütçemiz kalmadı. Zaten bütçemizi oldukça aştık. Artık bir süre masraf yok. Temizleyeceğiz. Bineceğiz elimizden geldiği kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim dostlarım.